Hanımlar beyler tekrar merhaba. Bugün yazılıma hangi bilgisayarla başlayalım? Hangi marka kullanalım? Bunlar bir şey fark eder mi? Biraz onları konuşacağız. Merhabalar arkadaşlar. İkimiz de beyaz giymişiz. Beyaz bir sayfa açıyoruz galiba kanalımızda bugün. Beyaz devam ediyoruz. Kariyerlerine beyaz bir sayfa açıp yazılım işine girmek isteyen arkadaşlar için o zaman öyle olsun. Ne fark ediyor peki? Hangi bilgisayarla başlayacakları fark ediyor mu bu arkadaşlar? Tabii ki fark ediyor. Seni de çok arıyorlardır. Nereden film izleriz? Maç yayını nerede demek dışında. Oğlum, korsan mı soruyorlar sana? Korsan yayın mı soruyorlar? Sen mühendissin bilirsin diye soruyorlar. Bir ara şey de çok soruyorlardı. Bizim bir arkadaşın Facebook şifresini sen bulabilir misin diye çok arıyorlardı. Gözlerinde nasıl canlandırıyorlarsa bize. Neyse yani arayıp soruyorlar. Abi ben yazılım işine merak saldım. Ne alayım? Şu kadar bütçem var. Sana da illaki soruluyordur. Bana sorulmuyor pek. Ben çok bilmiyorum da çok da sormuyorlar o yüzden. Senin iletişimin birazcık zayıf herhalde. Sana sormaya çekiniyorlardır belki de. İnşallah öyle değildir. Yani ben konuşmayı seviyorum diye bana her şeyi soruyorlar. Windows mu alayım, Mac mi alayım sorusu çok geliyor bana. Ben de genelde ne kadar param var ya da fark etmez ya da sen ne yapmak istiyorsun diye soruyorum. Çünkü birçok kişi de ne yapacağını bilmeden soruyor bana. Yani başlayacağım diyor ama neye başlayacağını bilmeden aslında bu soruyu Fark soruyor. ediyor mu? Yazılım yapacaksan MacBook'un Apple logosu ve meşhur kahveden gerekmiyor mu? Onsuz oluyor mu? Olmaz tabii ki. MacBook olmadan yazılımcı olunmaz. MacBook çok önemli. Yok hayatta olamazsın. Kafadan bitiyor kariyerin. iOS olmuyor ama yani iOS yazamıyorsun herhalde. Mac'in terminal yapısı Unix based olduğu için Mac'te başladığın zaman bazı şeyler daha kolay oluyor. Yani özellikle işte sonradan bulutta DevOps işlerine falan girdiğin zaman Windows'ta slash'in yönü bile ters yani ona alışmak biraz zaman alabiliyor. iOS yazacaksan Mac şart. Zaten iOS'la evet mobilde iPhone'a ya Onu da ayırıyoruz. Gerçi şimdi artık React Native'in Expo ile yaptığı işlerde galiba doğrudan Mac olmadan da yazabiliyorsun ama galiba gene son kertede bir iPhone'un olması lazım onun içinde bu sefer. Orada test alıyorsun çünkü. Bir build etmen gerekiyor. Yani Mac'in kurulumu kolay. Genelde birçok yazılım kütüphanesini falan kurmak Mac'te Windows'a göre birazcık daha böyle doğrudan oluyor. İşte Unix based olmasından dolayı herhalde. Hemen çalıştırabiliyorsun. Windows'ta o işler birazcık daha şunu şöyle yap, bunu böyle değiştir gibi gidiyor. Ama Windows'un da şöyle bir avantajı var. Sonuçta herkes telefona ya da web'e bir şey yazmıyor. Özellikle oyun tarafına bir şey yazacaksan, Unreal ya da Unity gibi tool'ları kullanacaksan Windows orada bayağı bence açık ara Mac önde. pahalı abi. Mac pahalı yani. Yarı fiyatına Windows'ta canavar gibi bilgisayar alabiliyorsun. Ama tabii Mac'te de şu var. Mac'i de birazcık daha sanki uzun kullanıyorsun. Genelde Mac'i bir 5-6 sene seni mutsuz etmeden götürüyor. Özellikle bu yeni M işlemcili Mac'ler. Hala M1 ile çalışan arkadaşlarım var. Hiç problem yaşamıyorlar. Ama bir 3 sene 4 sene önce Windows almış arkadaşlar şimdilerde kasalarına kompresörlü hava tutmaya başladılar. Yavaşladı bu tozdan da diye. Yeni başlayanlar mecburen MacBook'ları olmadığı için mi Androidçi oluyorlar? Yani muhtemelen öyle oluyordur. Herkesin Mac'e erişimi yok. Ben üniversitedeyken Mac yoktu. Hatta böyle Mac'i olan çocuklara uzaktan özenerek bakıyordum böyle işte. Ben de çok küçük bir tane Asus'un ePC'si vardı içinde Linux, Ubuntu kurulu. Bütün okul hayatımı onunla idare ettim. Gayet de iyi çalışıyordu. Bence yani burada bütçe de önemli. Ne yapacağın da önemli. Şimdi Unity'ydi, Unreal'dı. Biraz böyle 3D rendering işleri yapacaksak Mac'te de yapabiliyorsun ama Mac'te onu yapabileceğin bilgisayarlar artık bu M4 Pro'lar falan filan iyice fiyatları uçmuş durumda. Ucuz yolda bir oyun bilgisayarında Unreal'da ya da Unity'de oyun geliştiriciliği yapılabilir. Yine machine learning özellikle bu Nvidia'nın bu CUDA'sıyla falan bir şeyler yapacaksan Nvidia ekran kartlı bir Windows. $1000'ın altına $800 civarlarına bile canavar gibi makineler var bu işlere başlamak için. İçerisinde artık WSL diye bir mevzu var içinde zaten. Düzgün çalışıyor mu o ya? O çok iyi çalışıyor. Ben onu bayağı kullanıyorum ya. Yani Windows kullanmak için onu kullanıyordum da böyle bir ona çok alışınca ya bu Linux iyiydi buna bir geri mi dönsem diye bir özlem duydum. Hatta ondan sonra Windows'ta bir Fedora Linux kurdum içine. Böyle dual boot falan çalıştım ama bu sefer de bir şey oluyor. Gene Windows'u açman gerekiyor. Oradan oraya geç beni yordu. O yüzden WSL iyi çalışıyor. Özellikle cloud'da host ettiğimiz bir şeyler var. Onlara erişim için falan SSH falan filan o iyi çalışıyor. Yani Windows'un kendi terminalinden bence daha iyi orada iş yapmak. Ben çok fazla terminal kullanıyorum. Mac'e geçince ben terminal konusunda çok rahatladım. Node.js yazdığın kod hiçbir şey bir şeyle akışma olmuyor. O yönden rahatlık ama zorunluluk mu? Değil. Tabii canım zorunluluk değil. Bende hem bir Windows bilgisayar var hem bir Mac var. İşte birçok zaman ikisini de kullanmam gerekiyor farklı Oyun projelerde ama oynayamıyorsun değil mi Mac'te? evet bir de o da var. Oyun da oynayamıyorsun ama
Oyun için desktop aldım ben mesela işte. Windows. O Mac'i mesela alıyorsun yanına hiçbir kablo bir şey almadan pat diye git işte bir kafede 3-4 saat çalıştığın zaman benim 10 saate yakın falan gidiyor şarjı. Ama Windows'u götürdüğüm zaman Windows bilgisayarım da hemen hemen aynı boyutlarda ama herhalde 2 katı falan ağırdır. Adaptörü falan da biraz büyük. Bir yere taşıyıp götürdüğün zaman böyle sana bir ızdırap oluyor. Ama bir yandan da işte üstünde bir sürü yok. USB girişi var, HDMI girişi var. Mac'te hiçbir giriş yok. Her bir giriş için sana ekstradan kablo satıyor Mac falan. Mac alınca iPhone, iPhone'dan işte AirPods falan o dünya öyle gidiyor bir şekilde. Bütçeye de bakmak lazım, ihtiyaca da bakmak lazım ama yani böyle şey Mac'im olmazsa ben bu işi yapamam. Herkes Mac ile çalışıyor gibi bir durum yok. Yani bence hatta Windows'a bile gerek yok. Eski bir tane laptopu bulup içine böyle Ubuntu kurup %99 her işi yaparsınız. Yani çok nadir böyle iOS development ya da işte özel Windows'a özel bir şey yapacağın zaman onlar gerekir ama artık şeyleri de görüyorum. Yani bulut İşletim sistemlerde sistemi. adam işletim sistemini kiralıyorsun. Adam diyor ki işte sen iOS development yapıyorsun ama Windows'u mu var? İşte gel bir saatliğine çok ucuz $10 falan kiralayıp işte build'ını yapıp store'a pushlayabilirsin. Mac'e bağlı olmak zorunda değilsin. Evet ama bir rahatlık ya gerçekten o stabil olması şeyin. 4 yıl 5 yıl hiç etliye sütlüye karışmadan işini yapıyor olmak bir cihazda. Güzel. Ama bu cihaz işlerinin dediğin gibi bitmesi lazım artık. Hayalim şey yani bir ara Asus yapmıştı onu benzer şey. Yani geleyim ben masama telefonumu koyayım. Hiçbir kablo hiç böyle bir şey olmadan monitörümü klavyemi oradaki her şeyi kullanayım. Sadece o internet bağlantısını sağlasın yani. Oraya ne zaman gideceğiz bilmiyorum hala gelemedik. Ama birazcık da zaten şu günlerde bunu da tartışıyor. İşte RAM fiyatları falan uçtu gitti zaten. Donanım fiyatları bu ara acayip arttı ve bir yandan da geliştiriciler bu cross platform çılgınlığı yüzünden yaptığım şey hem Windows'ta çalışsın hem Mac'te çalışsın diye böyle artık native programlar yerine cross platform tool'lar kullanıyorlar. Onlar da genelde işte WebView içerisinde çalışıyor. Yani bir browser içerisinde çalıştırıyor aslında senin uygulamanı. Bu da inanılmaz işte işlemci hatta inanılmaz RAM tüketiyor. Şu an Windows'cular özellikle isyan ediyorlar. WhatsApp'ın en güncel sürümü yaklaşık işte 1,5 GB RAM yiyor. Hiçbir şey yapmazken. Chat uygulaması niye bu kadar RAM tüketiyor? Discord desen öyle. Doğal olarak bilgisayar şişiyor kalıyor. Yani biraz aslında yazılımcılara da burada iş düşüyor yani. 2007-2008'de bir Far Cry yapıyordun. Görüntüler inanılmazdı. Çok düşük spekteki bir bilgisayar bile güzel çalıştırıyordu. Şimdi 3-5 senelik bilgisayar WhatsApp çalıştıramıyor yani. Biraz aslında bu optimizasyon işlerine girip native programming işlerine de yoğunlaşmalar lazım. Web ve mobil yazılımcıları embeddedçıların yanına tamam birkaç hafta zorunlu tutacaksın böyle. Yokluğu görsünler. Evet ya sınırsız bir resource varmış gibi hepimiz bir şeyleri gönderiyoruz. Kimse dönüp ondan sonra o optimizasyon işini ben son birkaç senedir yaptığım hiçbir projede oturup da ya bu işte bu kadar RAM tüketiyor bunu nasıl birazcık daha düşürürüz diye doğru düzgün çalışıldığını görmüyorum. Anca şeyde artık cloud faturaları yüksek gelmeye başladı. Ya bunu nasıl çekeriz dediğin zaman iş paraya döndüğü Tabii zaman buna bakıyor. cost optimizasyonu yapıyorsun. Orada resource optimizasyonu yapmış oluyorsun aslında. Amacın cost optimizasyonu orada. O da bir şey. Birçok uygulama Electron kullanıyor. İşte galiba sen de yapmıştın bir desktop app Electron.js'de. Bir ara uğraşmıştık evet. Şimdi mesela onun alternatifi birkaç çıktı. Özellikle biz de bir iki proje yaptık. Tauri diye bir app. O böyle frontend tarafında WebView ama server tarafında Node yerine Rust kullanıyor. Yani yarı yarı hatta 1/3 oranında daha az tüketiyor. Bu alanda da geliştirmeler yapılıyor yani. Cross platform işlerinde nasıl bir optimizasyon yapabiliriz şeyinde herkes. Artık kalmadı galiba. Yani native yazalım diyen. Ben mesela bir app'i kullanırken büyük oranda cross platform olduğunu anlıyorum. Orada akıcılık olmuyor. O bahsettiğin kaynak kullanımından mı yoksa yapısal bir şey mi? Akmıyor native'deki gibi. Yani sonuçta browser'da çalıştırıyorsun. Yani onu artık belki de hissediyorsun yani. Bir de artık herkes benzer işte design paternleri kullanıyor. Zaten benzer kütüphaneleri kullanıyor. Hani kimse artık custom CSS de yazmıyor. Herkes bir yerden işte komponenti çat çat koyuyor içine. Bir bakıyorsun 10 tane uygulama açıyorsun. 8'inin UI, UX her şey birbirinin aynısı gibi. Hangisinde olduğunu anlayamıyorsun yani. Hem yaratıcılığı biraz öldürüyor hem de bilmiyorum ben çok hoşlanmıyorum böyle bütün uygulamaların benzer şeyleri yapmasından. Yani herkes diyor ki o yapmış tutmuş ona
Yani o insanlara tanıdık artık. Ona benzer bir şey yapalım diyor ama biraz orada bence yaratıcılık ya da farklı bir şeyler yapmaları, denemeleri lazım. Native yazmaları lazım yani. iOS yazılacaksa Swift'ten gidebilirler. İlla React Native yapalım geçelim Ya olmaması lazım. ihtiyaca göre biraz content'i kullanıcıya gösterdiğin bir app düşün yani. Hani sadece bir içerik var ve onu ekrana gösteriyorsun. Yani bunu cross platformla yapmakta belki bir şey olmayabilir, sakınca olmayabilir yani web sayfası gibi bir şey. Ama onun için kamera, Bluetooth kullanımı vesaire bir sürü entegrasyonlar falan onlar bunlar girdiği zaman biraz o native dünyada onlarla oynamak lazım yani. Ya bu arada React Native'de kötü değil. Ben de 4-5 uygulama yaptım. Yani güzel de oldular ama performans her zaman Swift gibi ya da işte doğrudan Android'e yazılmış gibi olmuyor. İlla ki bazı farklar var. Bir de tabii nasıl kullandığın da önemli. Şimdi bazen bir açıyorum kodu, adam bütün datayı client tarafına yükleyip client tarafını da filtrelemeye çalışıyor. Halbuki onu pagination'la ya da filtreyle backend'den ona göre çekse belki ona göre daha uygun çalışacak uygulama ama Backendçilerin en sevdiği onu client yapsın. nasıl adamda inanılmaz bir resource var. Onu biz de çok tartışıyoruz bu arada. Hemen hemen her feature'da onun konuşması geçiyor yani. Orada hep bir trade-off var. Cihaza yük bindirmek yerine bu sefer internete çıkıp latency göze alıyorsun. Yaptığın feature'e göre latency'si önemli değil. Bu backend'ten sunucuya yüklensin. Ya da yok abi buradaki bu iş çok kritik. Client'a bindirebiliyorsun. Offline mod falan girdi mi bir geçmiş olsun zaten her şey client'ta işte. Biz mesela şey yapmıştık. Bir oyunun loglarını server'a gönderiyorduk. Sonra server'da onları işte DuckDB'ye falan yazıp kendimizce bir telemetri kurmuştuk. Baktık server cost'lar uçuyor gidiyor. 800-900 dolarlara çıktı. Ben işte çok çılgın bir fikirle dedim ki ya bir minik bir script yazalım. Bu logları önce adamın lokalinde convert edelim. Yani bayağı bir küçültelim. Hatta filtreleyelim gereksiz şeyleri. Ondan sonra bizim server'a atalım dedim. Patronun tabii hoşuna gitti. Bunu yaptık. Server cost'umuz 1/3 falan düştü. Ama ondan sonra bir baktık Steam'deki yorumlara ya bu arkada bir şey çalıştırıyor. Bunlar bizim bilgisayarımızda kripto mu mine ediyorlar bilmem ne falan diye eleştiriler gelmeye başlayınca. Bu arada şey için de iyi bu dediğin client için de iyi. Sen ne kadar fazla request atarsan o kadar pil tüketiyor. Yani pili en çok tüketen şeylerden bir tanesi tabii ekranı falan ışığı atlıyorum. Asıl tüketen pil tüketen sunucuya gönderdiğin requestler. Yani işte aslında bu da bir optimizasyon. Sen orada buna Tabii. bakıyorsun yani ben datayı client'ta mı işleyeyim, server'da mı işleyeyim, ne kadar request edeyim. Yani bunların da aslında oturup işte düşünülmesi gereken nasıl artık işte bu yapay zeka döneminde belki tartışman gereken şeyler bunlar. Hani kodu ChatGPT mi yazdı, o mu yazdı, bu mu yazdıdan öte optimizasyon işi. Yazılımcı ister ChatGPT'ye yazdırsın, isterse kitaptan okuyup yazsın. Yazsın yeter ki yani bizim için şu andaki mevzu o. Buradaki optimizasyon da biraz şöyle oluyor. Sana da kalmıyor bu karar. Toplayayım, göndereyim ya da işte sürekli atayım kararı. O yüzden genelde böyle şeyleri ayarlanabilir yapmak zorunda kalıyoruz. Bir müşteriyle oturuyorsun. Dil tüketimi önemli değil. Benim için kritik olan diyor. Verinin hemen gelip aksiyon almam. O zaman o datayı açıyoruz işte. Veri oluştuğu anda gönderiliyor. Öbüründe diyor ki benim ya bu kadar anlık refleks vermeme gerek yok. Biriktirsin bana 5 dakikada bir atsın. Benim için kafi. 30 saniyede bir atsın. Benim için kafi. Öyle şeyleri biz genelde hep böyle ayarlanabilir yapıyoruz. Güzel. Yani özet geçecek olursak gittiğiniz kahve markasının rengiyle uyumlu herhangi bir laptop işinizi görür diyoruz. Linux'ta olsa, Windows'ta olsa fark etmez. Aynen Linux olur, Windows olur, MacBook olur. Birbirine göre avantajları vesaire var ama iOS developer olacağım dediğin kısım hariç. Ya da game developer olacağım dediğin kısım hariç. Orada da mı öyle ya? O zaman da mı Windows? Unreal ve Unity Mac'te çalışıyor ama birçok plugin hata veriyor ya. Doğru düzgün çalışmıyor. Ya da render süreleri falan çok uzun sürüyor şeye göre, Windows'a göre. O zaman bayağı varmış. Geriye ne kaldı? Webçiler kaldı. Bir tek webçiler istediğini kullanabilir o zaman. Unity ya da Unreal hem Linux'ta hem Mac'te hem Windows'ta hepsinde çalışıyor şeyleri, editörleri. Çalışmasında bir problem Çalışıyor yok. tabii. Bizim işte Windows'ta Node.js'le yaşadığımız şey gibi yani. Tadını kaçırıyor. Uyumsuzluklar, çakışmalar. Çözülüyor ama çözmek için efor sarf ediyorsun. Çok böyle yoğun grafikli olmayan işler yapacaksan gene Unity ve Unreal Mac'te de kurtarıyor ama işte pluginler koyayım, farklı şeyler deneyeyim dediğin zaman gene Windows'ta çalışmak istiyorsun Oyun yani. dünyası Windows'a. Oyunu oynayacaksan da Windows. Zaten evet yani Mac'te kaç tane oyun var yani. Linux artık yapıyor işleri ama Linux'ta da çeviriciyle oynuyorsun oyunları. Yani doğrudan Linux'a oyun yapayım diye bir şey yok. Yani normal .exe file'ı Steam senin için döndürüyor, veriyor. Öyle çalıştırabiliyorsun.
Yani yine bir yolu var. O yüzden kendinize bahane bulmayın. iOS developer bile olmak istiyorsanız Android'den başlayın, iOS'cu olursunuz. Sonra şirkette değiştirirsiniz. Şirkete MacBook alınca Android'ci olarak başlayıp iOS'a geçen çok böyle gözümün önünde yazılımcı oldu yani. O yüzden olur yani. Her türlü yolu var. Kendinize bahane bulmayın. Bulduğunuz cihazla kod yazın. Bir şeyler yapın. Elinizi kirletin. Gerisi hikaye. Sorularınız olursa da bize yazın. Onları da cevaplamaya çalışırız her zaman. Evet. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.